5. Osmanlı Padişahı Çelebi Sultan Mehmet ölüm döşeğindeyken derhal büyük oğlu Şehzade Murad'ı çağırtmış, kendisinden sonra tahta onun geçmesini istemiş ve kısa bir süre sonra da vefat etmişti. Çelebi Mehmet'in vezirleri onun vefatını askerden gizlemekle birlikte bir an evvel Şehzade Murad'ın tahta çıkmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Bu yüzdendir ki Şehzade Murad henüz Bursa'dayken kendisine biat edilmiş ve 6. Osmanlı padişahı olarak tahta geçmişti. Sultan Murad padişah olduğunda henüz 18 yaşındaydı. Babası Çelebi Mehmet'in defin merasiminden bir gün sonra kılıç alayı merasimi yapılmış, Emir Sultan Hazretleri eliyle kılıç kuşanmıştı. Sultan Murad'ın cülusu diğer devletlere ilan edilmiş, bazılarıyla muahedeler yenilenmişti. Bu sırada Doğu Roma'dan Sultan Murad'ı tebrik için gelen elçiler, Sultan Murad'dan bazı menfaatler koparmak istediler. İmparator II. Manuel, bir koz olarak elinde tuttuğu Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Çelebi'yi serbest bırakmakla tehdit ediyor ve Sultan Murad'dan toprak koparmak istiyordu. Ayrıca elçiler, Sultan Murad'ın küçük kardeşlerinin kendilerine verilmesini istediler. Elçilerin bu isteklerine Bayezid Paşa şöyle cevap verdi: Müslüman evladının Müslüman olmayanların elinde terbiye edilmesi şeriata aykırıdır. İmparator II. Manuel, kurnazlık ve diplomatik yollarla Sultan Murad'dan bir menfaat elde edemeyince, Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Çelebi ile anlaşma yolunu tuttu. Osmanlı'daki taht değişikliğinin ilk günlerindeki şaşkınlık havasından faydalanmak için acele davrandı. Mustafa Çelebi, Laskaris ile birlikte Limni Adası'na gönderildi. Roma'dan alınan binlerce asker burada Mustafa Çelebi'nin emrine girdi. Roma İmparatoru Manuel ve Mustafa Çelebi bir muahede imzalamıştı. Bu muahedeye göre Mustafa Çelebi Osmanlı tahtına geçerse Gelibolu'dan Boğdan'a kadar bütün sahil şeridi ve Aynaroz'a kadar bütün Ege kıyıları Doğu Roma'ya bırakılacaktı. Birçok emekler sarfıyla Türk idaresine geçmiş olan toprakları Doğu Roma'ya terk edeceğini yemin ile taahhüt eden Mustafa Çelebi, Roma kadırgalarına binerek Roma ordusuyla Gelibolu'da karaya çıktı. Beraberinde İzmirlioğlu Cüneyt Bey de bulunuyordu. Gelibolu kale muhafızları hariç civardaki halk derhal Mustafa Çelebi'ye itaat ve bağlılığını bildirdi. Mustafa Çelebi, Gelibolu muhafızlarının teslim olmasını beklemeyerek acele davrandı. Kuşatmayı Laskaris'e bırakarak Aynaros bölgesine doğru ilerledi. Onun ilerlediği sahalardaki halklar kendisine katıldı. Böylece kuvveti artan Mustafa Çelebi, Rumeli'de sadece halk tabakasının değil, asker ve komutanların da desteğini alıyordu. Mustafa Çelebi'ye katılanlar arasında Rumeli Beylerbeyi de vardı. Zaten onun süratle muvaffak olmasının ve kuvvetlerinin çoğalmasının birinci derecedeki amili Rumeli Bey ve komutanlarının kendisine katılmasıydı. Mustafa Çelebi, II. Murad'ın babası Çelebi Mehmet'in büyüğü, ağabeyiydi. Çelebi Sultan Mehmet'in zamanında Rumeli'de isyana kalktığı zaman Çelebi Mehmet süratle yetişmiş ve taraftarlarının çoğalmasını önlemişti. Fakat şimdi durum farklıydı. Rumeli erkanı henüz 18 yaşındaki bir çocuğa biat etmektense Yıldırım Bayezid'in büyük oğlu Mustafa Çelebi'ye biat etmeyi tercih ediyorlardı. Mustafa Çelebi'nin Rumeli'de başlattığı bu isyan hareketi Bursa'da duyulunca alelacele bir ordu hazırlandı. II. Murad'ın vezir-i azamı olan Bayezid Paşa 30.000 kişilik ordunun başına geçerek doğruca Rumeli'ye hareket etti. Bayezid Paşa ve Mustafa Çelebi'nin orduları Edirne'nin güneydoğusundaki Sazlıdere mevkiinde karşı karşıya geldi. İki ordunun karşı karşıya geldiği bu anda Mustafa Çelebi cesur bir şekilde tek başına ileriye çıktı. Karşısındaki orduya kendisini tanıtarak Osmanlı tahtının hakiki mirasçısına silah çekmeyip itaat etmelerini istedi. Bu tehlikeli zamanda Osmanlı ordusunun bir iç savaş vermesinin devletin yıkılmasına ve İslam'ın tepetaklak edilmesine sebep olacağını ifade eden tesirli bir hitabe irad etti.
Osmanoğlu'nun bu tüyler ürpertici cesaretine ve tesirkar hitabetine meftun olan asker adeta büyülenmiş gibi Bayezid Paşa'nın saflarından ayrılıp Mustafa Çelebi'nin saflarına katıldılar. Osmanoğullarındaki bu akıl almaz cesaret ve tesirli hitabet adeta bir ırsi veraset gibidir ve onları milletlerinin en büyük sürükleyicileri ve rehberleri yapmıştır. Yeniçerilerin dahi saf değiştirerek Mustafa Çelebi'ye katılmakta olduklarını fark eden Bayezid Paşa da çareyi ona iltihak etmekte buldu. Hoca Saadettin Efendi'ye göre Bayezid Paşa düşmana sızma niyetiyle Mustafa Çelebi'ye katılmıştı. Fakat ihanetinden şüphe ederek onu derhal orada şehit ettiler. II. Murad'ın gönderdiği ordunun Mustafa Çelebi tarafına geçmesi üzerine artık Rumeli'de II. Murad'a taraftar olan neredeyse kimse kalmamıştı. Osmanlı toprakları Timur istilasından sonraki acıklı siyasi durumuna düşmüş gibi görünüyor, yaşananlar yeni bir fetret devri korkusunu hissettiriyordu. Mustafa Çelebi, Edirne'de hükümdarlığını ilan edip kendi adına para bastırdı. Evronos Bey'in oğulları Turhan Bey, Gümlüoğlu ve Rumeli sipahileri Mustafa Çelebi'nin emrindeydi. Onun padişahlığını tebrik etmek için Edirne'ye gelen Roma elçileri imparatora verilen sözün tutulmasını istediler. Mustafa Çelebi'nin Roma İmparatoru ile yaptığı anlaşmaya göre Gelibolu dahil Boğdan ve Aynaroz'a kadar bütün sahil şeridi Roma'ya verilecekti. Fakat Mustafa Çelebi verdiği bu söze rağmen eline geçirdiği bölgeleri Roma İmparatoruna vermedi. Gelen elçiye şu şekilde cevap verdi: "Benim yaptığım muharebe ve kazandığım muzafferiyet İmparator Manuel'in menfaati için değildir. Ben İslam memleketlerini yeniden fethe niyet ettim. Mamafih beni senin efendine bağlayan muahedeye riayet edeceğim. İmparator benim yeminime itimat edebilir. Askerlerine gelince benim bunlara artık ihtiyacım yoktur. Avdet etmekte muhtarsın." Bunun üzerine Roma elçisi şöyle cevap verdi: 150 sene var ecdadınız elimizden Bitinya'yı, Paflagonya'yı ve Frikya'yı aldılar. Orhan imparatorlarla yaptığı muahedelere daima eğlendi. Avrupa'daki topraklarımıza tecavüz etti. Babanız Yıldırım Bayezid ise padişah olur olmaz bize düşmanca ve zalimane hareket etti. Peki sonu ne oldu? Kardeşleriniz İsa, Süleyman ve Musa hep birbiri arkasından canlarından oldular. Küçük kardeşiniz Mehmet, işte bizimle dost yaşayan ilk sultan o oldu ve hayatını da sükunetle geçirdi. Talihin cilvelerine inanıp saadet ve başarının devamlı olacağını sanmayınız. Fakat bu sözler Mustafa Çelebi'nin azim ve kararlılığını değiştirmedi. Doğu Roma İmparatoru onun Roma'ya karşı takip edeceği siyaseti fark edince bu sefer Mustafa Çelebi yerine Sultan Murad ile anlaşma yolunu seçti. Bu arada haberler Sultan Murad'a ulaşmıştı. Amcası Mustafa Çelebi'ye karşı gönderdiği askerler amcasının tarafına geçmiş, Vezir-i Azam Bayezid Paşa şehit edilmiş ve Rumeli'de kendisine karşı büyük bir ordu toplanmıştı. Mustafa Çelebi'nin çok yakında Anadolu'ya yürüyeceği dedikoduları dilden dile dolaşıyordu. Bu durum genç padişahın dayanma gücünü adeta kırmıştı. Babası Çelebi Mehmet'in başından eksilmeyen kara bulutlar şimdi onun başına üşüşmüştü adeta. Fakat o da tıpkı babası gibi metanet ve cesaretle dimdik ayakta duruyordu. Derhal yeni bir ordu toplanmasını emrederken 2. Vezir Çandarlı İbrahim Paşa'yı Vezir-i Azamlık rütbesine getirdi. 3. Vezir Hacı İvaz Paşa 2. vezir olurken Timurtaş Paşa'nın oğulları Umur Bey, Oruç Bey ve Ali Bey'e de vezirlik rütbesi verilmişti. Bu sırada Mustafa Çelebi kalabalık bir ordu ile Gelibolu'ya gelmişti. II. Murad'ın müttefiki olan Cenevizliler Mustafa Çelebi'nin Gelibolu'dan geçmesini engellemeye çalıştıysa da başarılı olamadılar. Nihayet Lapseki'de karaya ayak basan Mustafa Çelebi emrindeki Rumeli kuvvetleri sayısız askerle Anadolu'da güç gösterisi yaptılar. Ardından Mustafa Çelebi vakit kaybetmeden Bursa istikametinde yürüyüşe geçti.
Amcasının bu harekatından haberdar olan Sultan II. Murat kuvvetlerini toplamış, Mustafa Çelebi Bursa'ya ulaşmadan önce onu karşılamak için yola çıkmıştı. Ordusuyla Ulubat'a gelen Sultan Murat, Mustafa Çelebi kuvvetlerinin geçmesini engellemek için Ulubat suyu üzerindeki köprüyü yıktırdı. Nihayetinde suyun bir tarafında Mustafa Çelebi, diğer tarafında ise II. Murat mevzi almıştı. Mustafa Çelebi emrindeki Rumeli kuvvetleri, II. Murad'ın emrindeki Anadolu kuvvetlerinden sayıca üstün bir durumdaydı. Bu sebeple Vezir Hacı İvaz Paşa, harp hilelerine başvurarak Rumeli kuvvetlerini dağıtmaya uğraştı. Çelebi Mehmet'in son zamanlarında Tokat Kalesi'ndeki hapisten çıkarılan Mihaloğlu Mehmet Bey bu hususta çok işe yaramıştı. Rumeli'nin meşhur Akıncı komutanı olan Mihaloğlu Mehmet Bey bir gece yarısı Mustafa Çelebi tarafındaki Evrenos oğulları ve bazı Rumeli beyleri ile görüşüp bunları Murad'ın tarafına geçirmeye çalıştı. Rumeli'nin meşhur Akıncı komutanıyla görüşmenin heyecanına kapılan beyler II. Murad'ın tarafına geçtiler. Bu görüşmeden sonra Mihaloğlu Mehmet Bey, gecenin sessizliğini yırtan bir sesle Mustafa Çelebi askerlerine seslendi. Mihaloğlu Mehmet Bey'i tanımayan yoktu. Onun bu çabaları sonuç verdi ve Rumeli beylerinden birçokları Sultan Murad'ın tarafına geçtiler. Rumeli beylerinin Mustafa'dan ayrılması onun kuvvetini epeyce azaltmıştı. Mustafa Çelebi ordusundan ayrılmalar vuku bulurken yakın adamlarından 5000 kişilik bir Azep birliğini Sultan Murad'ın çadırına baskın vermesi için göndermişti. Nehri yüzerek geçen 5000 Osmanlı askeri karaya çıktığı yerde Timurtaşoğlu Umur Bey tarafından pusuya düşürülmüş ve imha edilmişti. Hacı İvaz Paşa hilelerine devam ederek Mustafa Çelebi'ye gizlice bir mektup ulaştırmış ve ordusundaki askerlerin Sultan Murad ile ittifak ettiklerini ve kendisini yakalayarak Sultan Murad'a teslim edeceklerini inandırıcı bir dille kendisine hikaye etmişti. Rumeli askerinin karşıya geçmesinden önce mektup Mustafa'ya ulaşmış, o da zaten Rumeli beylerinin Mihaloğlu ile gece yaptıkları görüşmeyi duyduğundan Hacı İvaz Paşa'nın kaydettiği şeyleri hakikat zannetmişti. Mustafa Çelebi, maiyeti üzerinde böyle bir şüpheye düşerken sabah olduğunda bir şok daha yaşadı. İzmirlioğlu Cüneyt Bey en sadık adamlarıyla birlikte kendisini terk etmişti. Romalı tarihçi Dukas, Hacı İvaz Paşa'nın Cüneyt Bey'e de bir mektup göndererek Sultan Murad'a tabi olmak şartıyla eski emaretine kavuşacağını vaat etmesi üzerine Cüneyd'in süratle Mustafa Çelebi'den ayrıldığını yazıyor. Böylece ordusunun kendiliğinden dağılıp eridiğini gören Mustafa Çelebi kaçmaktan başka çare bulamadı. Şahsına sadakat gösteren bir avuç askerle alelacele yola koyuldu. Lapseki üzerinden Gelibolu'ya geçti. Gelibolu'yu savunması için buraya bir miktar asker bıraktı ve doğruca başkent Edirne'ye hareket etti. Böylece Ulubat'ta kolayca zaferi temin eden Sultan II. Murat, ilk iş olarak ordusuna yeni bir düzen verdi ve vakit kaybetmeden Rumeli'ye geçmek üzere yola koyuldu. Mustafa Çelebi Rumeli'de derlenip toparlanmadan işini bitirmek istiyordu. Süratle Gelibolu'ya geçen Sultan Murat, evvela Gelibolu Kalesi'ndeki Mustafa Çelebi kuvvetlerini sıkıştırdı. Kalenin muhafızları fazla dayanamayarak teslim oldular. Bu arada Sultan Murad'ın müttefiki olan Cenevizliler 2000 zırhlı İtalyan askerini de II. Murad'ın emrine vermişlerdi. Ardından Sultan vakit kaybetmeden Edirne üzerine yürüyüşe geçti. Sultan II. Murad'ın kalabalık bir orduyla Rumeli'ye geçtiğini öğrenen komutan ve beyler onun ordusuna iltihak ve sultana biat ediyorlardı. Bu ordu karşısında hiçbir şansı olmadığını anlayan Mustafa Çelebi Edirne'den çıkarak kuzey istikametinde kaçmaya başladı. Amcası Mustafa Çelebi'nin hiçbir yerde tutunmasına imkan vermemeye çalışan Sultan Murat onun arkasından takipçiler gönderdi. Kısa sürede ona yetişen akıncılar onu yakaladılar ve esir ederek Edirne'ye getirdiler.
Sultan Murad amcası Mustafa Çelebi'nin konuşmasına dahi fırsat vermeden derhal idam edilmesini emretti. Yıldırım Bayezid'in yaşayan son oğlu Mustafa Çelebi kale burcuna asılarak halka teşhir edildi. Mustafa Çelebi'nin ortadan kaldırılması Sultan Murad için olduğu kadar devlet içinde mühim bir hadiseydi. Denilebilir ki Fetret devrinin son perdesi Mustafa Çelebi'nin idam edilmesiyle ancak kapanabilmişti. Artık devir Sultan Murad Han'ın devriydi.